1981 yılı. Kale artık dünya şampiyonu değil. Sağlık sorunları var ama bir şey değişmedi. Kale hala cesur oynamayı seçiyor. Karşısında genç ve disiplinli bir rakip var. Fakat Tal için güvenli hamle diye bir şey hiç olmadı. Onun satrancı tek bir kelimeyle özetlenir. Kargaşa. Hazırsanız oyuna başlayalım. C4, İngiliz açılışı, E6, at F3, D5. Burada C alır D5. Kanat piyonuyla rakibin merkez piyonu değişilirse E alır D5 sonrasında C8 karesindeki sorunlu fil hayat bulur. D4. Kabul edilmeyen vezir gambitine transpoze oldu. At F6, at C3, D5'e olan baskısını artırıyor. C6. Yarı Slav savunmasına transpoze oldu. Fil G5. E3 sürmeden önce fili piyon zincirinin dışına çıkartıyor ve F6 atını açmaza alıyor. Fil E7 açmazdan çıkarken rok hazırladı. E3 filin çaprazını açıyor. Kare F1'deki fili gelişmek için acele etmiyor. Rakibi D alır C4 ile gerilimi sonlandırırsa fil alır C4 ile piyonu alarak fili geliştirecek. At B D7 F6 atını desteklerken D7 karesindeki at C5 ve E5 sürüşlerini hazırlıyor. Fil D3 fil şah kanadını ateş ediyor ve hal roku hazırlıyor. H6 fili isteyerek H7 karesinde yer açıyor. Fil H4 F6 atına olan baskıyı devam ettiriyor. Kısa rok, kısa rok. Taraflar şah güvenliğini sağladı. D alır C4. Gerilimi sonlandırarak merkez piyonundan vazgeçiyor ama hal geliştiği fili ile tekrar oynamak durumunda kalıyor. Fil alır C4. B5. Üstelik ney? B5 sürüşünü fili isteyerek tempo ile yapıyor. Fil D3. Fil B7. E6 piyonu fili kısıtlıyordu. Fil uzun çapraza yerleşti. Şimdilik çaprazı kapalı olsa da ilk önce A6 ile B5 desteklenip devamında C5 sürüşüyle hem merkez mücadelesi başlatıp hem de fili canlandırabilir. Kale C1 kalesini yarı açık C dikeyinden aktifleştiriyor. Kale C8 rakibini C dikeyinde karşılıyor. Vezir E2 kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. B4 atı isteyerek vezir kanadından alan kazanıyor. At A4 vezir A5 ver atı B3 atı destekliyor. C5 Talim merkezde E4 piyonla hücum ederken B7 karesindeki fili canlandırdı. At E5 at alır D7 at alır D7 devamında fil alır E7 ile alet kazanmak istiyor. At alır E5 D alır E5 Talim piyon yapısı bozulsa da E5 karesine gelen piyon kale alan avantajı sağlarken şah savunmasında kritik öneme sahip olan F6 atını yerinden ediyor. At D5 fil alır E7 at alır E7 filler değişildi. F4 E5'i desteklerken şah kanadından atak başlatıyor. At D5 at merkez D5 karesine yerleşti. F5 şah kanadı saldırısına kaldığı yerden devam ediyor. Hal fırsat bulursa F6 sürüşüyle rakibinin şah kanadı piyonlarını parçalayıp erkenden şaha ulaşabilir. E alır F5. Rakibinin F6 ile ilerlemesini engelledi ve E dikeyini açtı. Fil alır F5. Kaleyi isteyerek geliyor. Kale C7. E6. Hal fırsat bulmuşken E6 sürüşüyle izole piyonundan kurtulmak istiyor. Fil A6. Ver veziri. Vezir kaçarsa tal kalite kaybediyormuş gibi duruyor fakat vezir D2 ile devam edilebilirdi. Fil alır F1. Kaleyi aldığında vezir alır D5. Fil istek altında kalır. Örneğin fil A6. E alır F7. Şah 8 yapılırsa hal kale alır C5 ile piyon kazanır. F7'ye kadar ilerleyen piyon tehlikeli bir hal alırken halin taşları oldukça aktifleşir. Bu talin çok üstün olduğu bir oyun olurdu. Kale F alır F7 yapılırsa vezir D8 devamında hal çok üstün kalır. En mantıklı tercih kale C alır F7.
F6 hamlesiyle kaleyi açması alır ve hal verdiği kaliteyi geri alırdı. Nerede kalmıştık? Fil A6, fil D3, fil almak dışında mantıklı bir tercih yok. Fil kaçarsa E alır F7 devamında fil C4 ile tal, fil A2 G8 çaprazına yerleştirir. Fil alır D3, vezir alır D3, ver atı, F alır E6 ile D5 atını desteklemek en iyisiydi. Fakat ney? Piyon yapısının bozulmasını istemiyor. At F6, E alır F7 yapılırsa kale C alır F7 ile açık F dikeyinde kalelerini çiftleyebilir. Vezir D6, 7 ile ilerleyip vezir D8 inmek istiyor. Buna karşı bir önlem alınmalı. F alır E6, ney geçici olarak bir piyon öne geçti. E6 piyonu zaten yeterince zayıf. Ney fırsat bulursa C4 sürerek geride kalmış Y5 piyonu zayıflığından kurtulacak. Kale alır C5. Tal materyal dengesini sağlıyor ve veziri istiyor. Vezirin kaçabileceği bir yer yok. Kale alır C5. At alır C5. Tahtanın kenarında kalan at oyuna girdi. A2 piyonu boşta kalsa da vezir alır A2 yapılırsa at alır E6 devamında Tal'in kazanca giden bir saldırısı olur ama oyunda oynanan hamleden çok daha iyiydi. Vezir B6, çift soru geliyor. Basitçe vezir takası istedi. Vezirler değişilirse Tal hafif üstün kalacak. Fakat bu konum yine de tutulabilir. Tal'den mükemmel bir vezir fedası geliyor. Vezir alır F8, çift ünlem. Şah alır F8 ile vezir alındığında at D7, şah vezir çatalı atıyor. F6 atı açmazda kalacağı için atı alamayacak. Şah kaçtıktan sonra hal veziri alacak. Kalite önde ve rakibinin piyonları dağınık halde rahatça oyunu kazanacaktı. Yapılacak bir şey olmadığını gören Ney oyunu terk etti. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.